Yapay zekalarla kod yazarken bence en merak ettiğimiz şeylerden birisi şu: sadece yazıyla değil de görsel veya video vererek de kod yazdırabilir miyiz? Mesela ödüllü bir web siteyi gerçekten çok fazla beğendiniz ama nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Çünkü ödüllü web siteler genelde çok güçlü tasarımlara sahip olur, scroll'la tetiklenen animasyonlar olur ve özel tasarımlar olur hepsi. Yani aslında hem kodlama tarafı hem de tasarım tarafı gerçekten çok güçlüdür. Şimdi ödüllü bir web siteyi biz görselini veya videosunu çıkartarak bunu yapay zekaya atarak referansını yani analizlerini yapabilir miyiz gerçekten? Şöyle düşünün. Şu anda ekranda gördüğünüz bu web site bir ödüllü web site. Şu anda scroll'la beraber geçiş yaptığımda bakın kartlar da hareket etmeye başlıyor. Şimdi ben bunun görselini ve videosunu yapay zekaya atarak ilk olarak analiz ettirebilir miyim? Analiz sonucunda da benim gösterdiğim web siteyi aslında nasıl yapılmış, nasıl yapılabilir gibi öneriler sunacak ve benim hazırladığım promptu verdikten sonra ödüllü web siteden ilham alarak sıfırdan bir tasarım yapacağız. Ve bu gerçekten yapılabilir mi? İşte tam olarak bugün onu test edeceğiz. Ben ilk olarak bir görsel ve video vereceğim. Bu görsel ve videodan analiz çıkartmasını isteyeceğim. Tasarım diliyle alakalı hem de kodlama tarafıyla. Sonrasında benim verdiğim promptla beraber sıfırdan web siteyi birlikte yapacağız. Bu test için kullanacağımız modelde Kimi 2.7 modeli. Bu model sadece kodlama odaklı bir model. Ve sadece sohbet ekranında bu modeli kullanmayacağız. Ben VS Code'un içerisinde açarak kodlama yapacağız beraber. Yani aslında sadece bir yapay zeka aracını incelemiyoruz bugün. Tam olarak development yani geliştirme aşamasında web site nasıl geliştirilir, bir model nasıl incelenir, hataları ve iyi yönleri nasıl değerlendirilir, hepsine birlikte bakacağız. Şimdi kodlamaya geçmeden evvel aslında ilham alarak yaptığım web siteyi size biraz göstermek istiyorum ki bu çıktıyı tekrardan alabilecek miyiz onu test edeceğiz bu arada. Test ederken en önemli kısım şu: gerçekten verdiğimiz görseli veya videoyu anlayarak frontend işlerini yani development geçişlerini yapabilecek mi? Ve bunun maliyeti ne kadar olacak? Ne kadar token yiyecek? Bunların hepsini çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi ben bu web sitede ana odam şu geçiş oldu. Yani tüm web siteyi almadım kesinlikle. Şu scroll geçişi gerçekten çok iyi. Bakın ben scroll yaptıkça kartlar yukarıya doğru hareket ediyor. Yani ben aşırı bayıldım. Hatta burada ödüllü bir web site olduğunu size göstermek için açtım. Linkleri açıklamaya bırakacağım. Siz de inceleyebilirsiniz web sitenin tamamını. Şimdi bu kartları ben çok sevdiğimi söyledim. Bu tasarımı korumak istedim. Bakın ben scroll yapınca kartlar yukarıya doğru gidiyor. Ama fark ettiyseniz tasarım olarak tabii ki de aynı değil. Yani farklı tipografiler kullandık. Ben burada full büyük ekran görsel kullanmayı tercih ettim gibi gibi. Bu zaten benim yaptığım işler şu anda ekranda gördüğünüz. Hem kanalda da zaten birkaçına aşinasınız. Siz de bu şekilde kartları 4 tane veya daha fazla da yapabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Zaten bu promptu aşağıda paylaşacağım. Alıp kullanabilirsiniz, size deneyebilirsiniz ya da geliştirebilirsiniz. Ayrıca bakın fark ettiyseniz kartlarla beraber uyumlu olması için arkaya çizgiler koydum. Yani grid yapısı kullandım arkada şu çizgiler. Çizgilere grid deniyor tasarımda. Kartlarla gerçekten çok uyumlu oldu. Yani bu web site şu anda bir portfolyo web sitesinin ilk girişi için harika, mükemmel oldu. Çok minimalist ve web siteye gelen insanı etkileyecek bir animasyon var. Şimdi ilk olarak size Kimi'nin birkaç özelliğini göstermek istiyorum. Sonrasında VS Code'da bu projeyi sıfırdan birlikte oluşturacağız. Şimdi size Kimi K2.7 kod modelini biraz göstermek istiyorum. Sonrasında hemen VS Code kısmına geçeceğiz. Bu model uzun görevler için oluşturulmuş, tamamen kodlama odaklı. Yazılım mühendisliği işlerinde baştan başa aslında başarı oranları çok yüksek. Yazılım mühendisliği işlerinde yani inanılmaz iyi bence. Şimdi en önemli kısım aslında web siteyi nasıl yaptığı, ne kadar token yediği. Yani bütün test sonuçlarını videonun ortasına ve sonunda göreceğiz. Ama size benchmark'tan biraz bahsetmek istiyorum. Burada bakın fark ettiyseniz 2.7 ile gelen bir iyileştirme var. ChatGPT ve Cloud tarafında, evet Cloud tarafında performans yüksek. Kiminin ne kadar yaklaştığına bakın. Aslında gerçekten çok fazla yaklaşmış performans olarak. Bence mükemmel ve şimdi bunu test edeceğiz. Heyecanlıyım. Bakalım ne kadar sürede web siteyi yapacak ve kaç tane prompt vereceğiz. O zaman şimdi VS Code tarafına dönelim. Kimiyi nasıl VS Code'a entegre ediyoruz? Hepsini beraber detaylı inceleyelim.
İlk olarak aranızda VS Code'u bilmeyenleriniz için ufak bir bahsetmek istiyorum. VS Code bir kod editörü. Siz VS Code download derseniz gelip burada şu mavi olan logolu kısma tıklarsanız bunu kendi işletim sisteminize göre indirebilirsiniz. Ben de zaten önceden beri indirildi. Çünkü yazılımcı olarak çalıştığım için projelerde. Şimdi bunu ilk olarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Sonrasında kiminin alışık olduğumuz aslında bir AI UI'ı var. Kimi'de de aynı. Kullanımı gerçekten çok basit. Bütün işlerinizi, her şeyi kenardan yapabilirsiniz. Şimdi en basit olarak Kimi'yi nasıl VS Code'a bağlayacağız? Kimi kod kısmına tıklayarak açılan sayfada bakın hem terminalde hem de IDE'de çalıştırabiliyoruz. Yani VS Code'da çalıştırabiliyoruz direkt. Gelip burada install VS Code derseniz ve burada install'a tıklarsanız direkt Visual'ın içerisinde açacak. Yani direkt editörün içerisinde açacak bu arada. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve burada da gelip install demeniz gerekiyor. Ben indirdiğim için şu anda tekrardan install demeyeceğim. Siz burada direkt indir derseniz hemen içerisinde kurulacak. Ve artık otomatik olarak bakın burada Kimi kurulu halde. Şimdi biz Kimi'ye bir video atacağız ve referans görseller atacağız. İlk olarak web siteyi analiz ettireceğiz. Sonrasında benim hazırladığım promptla beraber web siteyi sıfırdan birlikte oluşturacağız. Hatta revizeler vereceğiz ve işin sonunda ne kadar token yediğini vesaire birlikte inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak extension'ı burada kapatıyorum ve open folder diyorum. Bir dosya açmanız gerekiyor ki onun içerisine her şeyi oluştursun. Şimdi projeyi içerisine attık VS Code'un. Siz peki Kimi'ye nasıl soru soracaksınız ve nereden konuşacaksınız? Şimdi Kimi'yi biz extension yani bir eklenti olarak ekledik. Tamamen VS Code'u bilmeyenleriniz için anlatıyorum. Bakın burada sizin eklediğiniz extensionların hepsini görebilirsiniz ve Kimi de en son eklendiği için burada şu anda. Şimdi burada benim gerçekten hoşuma giden bir özelliği, bakın şuradaki artı işaretine tıkladığımızda dosyaların içerisindeki tüm görselleri, işte videoyu, her şeyi görebiliyorum. Çünkü ben daha demin burada kaydettiğim görsel ve videolar burada tasarımlar için. Şimdi bunu ben Kimi'ye atacağım. Bakın tek tek ekliyorum. PNG'ye ekledim. 2 görsel, bir video atıyorum. Şimdi bunları detaylı bir şekilde incelesin ve benim hazırladığım promptu atıyorum. Şimdi promptta birincisi neden İngilizce veriyorum ve ne yazdık promptta. İlk olarak promptları İngilizce vermenizi öneriyorum. Çünkü tüm yapay zeka araçları prompt mühendisliği olarak söylüyorum tamamen. İngilizceyi çok daha iyi anlıyor. Tabii ki de ben Türkçe kullanıyorum ya da farklı dillerde de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu şekilde analiz işlerinde, kodlama işlerinde İngilizce vermeniz çok çok daha iyi. İlk olarak bunu söyleyebilirim size. Şimdi burada promptta tamamen fokuslanması gereken tasarıma fokuslanmasını yani odaklanmasını söylüyorum. İlk olarak renk paletini çıkartacak, font ailesini çıkartacak, nasıl bir tasarım yapıldığını anlayacak. Sonrasında mobilde nasıl yapılabilir onları söyleyecek bana. Bunların hepsini kod yazmadan şu anda inceleyecek. İlk olarak projeyi oluşturmayacak. Sadece analiz yapacak ve sonrasında projeyi oluşturacağız. Şimdi bunu gönderiyorum ve sonuca beraber bakalım. Şimdi ilk olarak bizim attığımız prompta göre analizi yapmış. Aslında çok detaylı bir şekilde yapmış. Maddeler halinde ayırmış. Yani tek tek rengi ayırmış, işte tipografiyi ayırmış, atmosferi ayırmış ve animasyon tarafını ayırmış. Hem kodlama tarafında hem tasarım tarafında ayrı ayrı maddeler yazmış. Bu iyi bir şey bu arada. Şimdi ilk olarak maddelere tek tek bakalım ve gerçekten doğru bir şekilde yazmış mı analizi onu inceleyelim. Atmosferden bahsetmiş. Yani benim diğer promptlarımda da biliyorsunuz yapay zekanın en iyi anlayacağı şekilde yazıyorum promptları. Her zaman ilk olarak atmosferden başlarım analize. Kimi de aynısını yapmış. Bu gerçekten iyi bir şey. Şimdi atmosferden premium bir ajans web sitesi olduğunu söylemiş ve minimal İskandinav tarzı bir tasarımı yok demiş. Evet, minimal bir tasarımı yoktu. Daha çok kendine güvenen bir tasarımı var demiş. Yani güçlü bir tasarımı var. Gerçekten doğru çünkü tasarım olarak güçlüydü. Sonrasında Bolt and Gallery like şeklinde
Evet, renklerinin kalınlığından bahsetmiş burada. Sonrasında yerleşim yapısından bahsetmiş. Aslında yerleşim yapısında dikeyde kayarak geniş kartlardan bahsetmiş. Yani buradaki gözlemi doğru. Yani dikeyde scroll yaparak geniş yapıda kartlar olduğunu söylemiş. Sonrasında aralardaki kısa paragraflardan bahsetmiş, başlıklardan bahsetmiş. Yani gözlemi doğru şu anda. Asıl merak ettiğim color'ı yani renkleri düzgün yorumlayabilmiş mi? Şimdi buradaki renkleri yorumlarken birazdan anlayacaksınız neden öyle dediğimi. Bakın yüksek kontrastlı, sıcak ve birbirine zıt renkler kullanılmış demiş. Evet çok doğru bu tasarım için. Çünkü bu tasarımda en öne çıkartan aslında güzel bir detay var. Bakın fark ettiyseniz birbirine zıt renkler kullanılmış. Bu klasik kart yapısından biraz daha farklılaştırıyor aslında tasarımı. Bunu anlayabilmiş, bu çok önemli. En önemli kısımlardan birisi aslında gerçekten animasyon tarafını anlayabilmiş mi? Tasarımı iyi anlamış bu arada. Animasyon tarafında aslında bakın responsive tarafını da anlamış. Desktop'ta bu şekilde duracak diyor. Tablet boyutunda biraz daha boyutunu küçülteceğiz diyor. Mobil tarafta da simple disable because aynen disabled edebiliriz diyor aslında 3D kart efektini mobil tarafında. Ama ben disabled etmeyi tercih etmedim bu arada. Çünkü boyutunu küçülttüğümde de kullanılabildiğini fark ettim. Onun için disabled etmedim ve prompt'ta tekrardan vereceğiz bunu. Öneri olarak disabled edelim demiş ama ben etmeyeceğim. Ben genel değerlendirmesini sevdim bu arada. Analizi iyi. Bakalım prompt'u ne kadar iyi anlayacak ikinci verdiğimiz prompt'u. Şimdi ikinci promptta da şunu söylüyorum. Scroll davranışıyla beraber burada kayarak giden bir kart yapısı olması gerektiğinden bahsediyorum. Ki beni biliyorsunuz ben yazılımcıyım. Teknik promptlar hazırlıyorum bu şekilde ve bu teknolojileri kullanmayı biliyorum. Uzmanlık alanlarımdan birisi. Ondan dolayı promptları iyi yönetiyorum. Ve burada da aslında teknolojilerinden bahsettim. Yani benim yaptığım şu kiminin yukarıda bahsettiği teknolojilerden burada da bahsettim. React'la yapmasını söyledim. GSAP kullanmasını söyledim. Benim tercihim bu arada. Tasarımı değiştirmemesi gerektiğini söylüyorum ki bunu kimiyle alakası yok. Herhangi bir yapay zeka aracına kod yani promptu verirken söylemeniz gerekiyor. Çünkü tasarımı değiştirebilir, iyileştirme yapabilir. Yani sizin gibi düşünemiyor yapay zeka araçları. İyileştirme yapabilirim gibi düşünebiliyor mesela. O yüzden tasarımı değiştirmemesini söyledim. Ve teknik olarak da bazı şeyleri söyledim. İşte buradaki scroll akışının hızını vesaire gibi. Ben bu promptu aşağıda paylaşacağım. Siz de alıp kopyalayabilirsiniz. Şimdi bakalım bu promptu gerçekten verdiğimizde yapabilecek mi? Ve sonrasında aynı promptu Cloud Code'a atacağım. Cloud Code'da Opus'la beraber tekrardan değerlendireceğiz aynı promptu. İkisi de aynı sonucu verebilecek mi? İşte bir değerlendirme yapacağız. Bu arada modeller arası savaş yapmıyoruz. Model savaşı değil kesinlikle. Biz gerçekten yazılımcı gözüyle test yapıyoruz burada. Aynı promptu verdiğimizde hem kimi hem Cloud nasıl davranıyor ve arasındaki farklar var mı, benzerlikler var mı onları inceleyeceğiz ve token ne kadar harcamış onları da değerlendireceğiz. Projeyi oluşturdu. Bütün kod yapısı vesaire buradan görebiliriz. Bakın bir dosya yapısı oluşturmuş. React'la beraber yaptık. Next.js'le beraber yaptık. İlk olarak komponent oluşturmuş. Doğru. Bu komponentleri mesela daha da yayabiliriz. Yani hani daha da küçük yapılara bölebiliriz. Bu da bir seçenek. Kesinlikle bu bizim geliştirmemizle alakalı bir şey. Public dosyaları içerisinde bu arada ben verdim görselleri. Herhangi bir yapay zeka aracıyla çalışırken size de öneriyorum bunu zaten videolarımda. Görselleri siz verin diyorum. Hani siz ne kullanmak istiyorsanız ben burada kendi işlerimi verdim. Bütün projeyi oluşturmuş, not yapısı vesaire. Okey. Şimdi asıl projeyi nasıl oluşturmuş? Tasarımsal olarak ona bakalım. Burada Preview'da açtı. Hem buradan da bakabiliriz hem de tarayıcıdan da şimdi dönüp bakabiliriz. İlk olarak tasarım aslında korunmuş girişi. Diğeriyle aynı. Buradaki hover efekti vesaire iyi. Bakın şurada da ince bir hover efekti var. Scroll to Explore şeklinde böyle yavaşça gidip gelen bir border yapmış. Bu iyi. Bunu ben söylemedim bu arada. Kendisi yapmış animasyonu. Şimdi smooth scroll var. Bakın ben kaydırdığımda hızlı bir şekilde kaymıyor fark ettiyseniz. Yavaş bir şekilde kayıyor.
Arkadaki grid yapısı bunu da atlamamış. Footer gayet iyi. Yani benim sadece gözüme takılan tasarımsal olarak bu arada hani aslında küçük bir detay. Kart yapısını biraz küçük tutmuş. Aslında ben de diğer tasarımda biraz daha küçük tutmuştum ama bunu biraz daha büyütürsek bence çok daha iyi olabilir. Hani enine biraz daha genişletirsek kartı çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi kartı genişletmesini söyleyeceğim biraz daha. Bence daha iyi olacak. Sonrasında ne kadar token harcadığına vesaire bakacağız. Hem de Cloud tarafında da aynı promptu vereceğiz ve çıkan sonucu birlikte inceleyeceğiz. Şimdi tekrardan dönüyorum. Promptu verelim. Sonrasında genel bir inceleme yapacağız. Şimdi kısa bir prompt oluşturdum bu arada. Çok büyük şeyler demedim. Hep klasik dediğim şeyler var biliyorsunuz. Tasarımı değiştirme, işte kendinden bir şeyler katma gibi tüm yapay zeka araçlarına söylüyorum bunu. Söylenmesi gerekiyor. Şimdi burada sadece istediğim bir şey var. Yatayda kartları biraz daha genişletmesini istiyorum. Çünkü aslında diğer tasarımda da biraz daha geniş ve daha geniş olması daha fazla ön plana çıkartır. Benim tercihim bu. Şimdi onu söyleyeceğim ve çıkan sonuca tekrardan bir bakalım. Burada tek tek yaptığı her şeyi gösteriyor değişikliklerde. Ve en son olarak da detaylı bir şekilde söylüyor. Tekrardan güncellemiş. Şimdi bir bakalım, yenileyelim. Evet, gerçekten genişletmiş. Hatta şu tasarımla tekrardan bir bakalım. Bakın hala bu tasarım kadar geniş değil ama tabii ki de aynısını yapmıyoruz. Bu tasarım biraz daha geniş. Tekrardan genişletebiliriz bu arada. Ama ben tasarımı bu şekilde bırakacağım. Çünkü dediğim gibi oradan ilham alıyoruz. Aynısını yapmıyoruz. Siz mesela bu tasarımı alıp bu kart yapısını kendi kişisel web sitenizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel durur ve insanları etkiler. Prompt'u Cloud'a vereceğim. Cloud'un da nasıl bir sonuç çıkardığını birlikte bakacağız. Yani kimiyle beraber aslında nasıl bir sonuç çıkarttığını detaylı inceleyeceğiz farklı portlarda. Şimdi aynı prompt'u Cloud'a da yapıştırdım. Aynı prompt olduğu için tekrardan anlatmıyorum. Çıkan sonuca birlikte bakalım birazdan. Cloud da tasarımı çıkarttı. Aynı portta açtığı için farklı bir portta açmasını söyledim ki iki proje çakışmasın. Şimdi size göstereceğim. Buradaki Cloud'un yaptığı, buradaki de Kimi'nin yaptığı. Şimdi ben zaten çok güçlü bir prompt verdim. Biliyorsunuz promptları gerçekten iyi yazıyorum. Aslında prompt mühendisi yaptığım için frontend işlerinde. Şimdi burada bakın ilk giriş olarak Hero benzer. Tek fark olarak Cloud buraya ekstra alanımla alakalı kısımları koymuş. İşte Brand, Motion, Web, Art Direction gibi. Bunlar okey. Tasarım olarak buradaki tasarımı da korumuş. Bakın scroll yaptığımda yavaşça kartlar yukarıya doğru böyle eğilerek gidiyor. Zaten bunu istemiştik. Buradaki sadece şuraları farklı mı yapmış? Hayır. Ekstra prompt verdiğimiz için bu kartımız biraz daha geniş. Tabii Cloud'u da bunu tekrardan söylemek lazım. Cloud'da biraz daha dar kalmış kart. Bunu da tekrardan söyleyip düzeltilebilir. Yani bu sıkıntı bir şey değil. Ama hala bakın animasyon tarafı Kimi ve Cloud aşırı benzer. Tabii performanslarına da bakmak lazım bu arada. İkisinin de benzer olması bu arada iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Demek ki stabil çalışıyorlar. Hani o yüzden söylüyorum. Yapay zeka araçlarında iki araç ortalama aynı cevabı veriyorsa bu iyi bir şeydir projelerde. Çünkü prompt düzgün hazırlanmış. O zaman kodu düzgün bir şekilde yazmış ve projeyi de iyi bir şekilde oluşturmuş. Çünkü ben mesela tek bir yapay zeka aracı kullanmıyorum kodlama yaparken. Birden fazla kullanıyorum. Hatta 3 tane kullandığım projelerde oluyor. Çünkü çok fazla kompleks ise veya animasyon çok yoğun ise birden fazla yapay zeka aracından destek alıyorum. Yani asla tek yapay zeka aracı kullanmıyorum ben genellikle. O yüzden bu şekilde benzer sonuçlar çıkartması bence gerçekten iyi bir şey. O yüzden söylüyorum. Şimdi footer kısmına bakalım. Footer kısmı da evet prompta verdiğim gibi gerçekten stabil şekilde burayı da fontuna dikkat etmiş, tasarıma dikkat etmiş. Şimdi peki ikisi de aynı işi yaptı. İkisi de aynı promptta çalıştı. Ne kadar token yedi? Hemen onlara bir bakalım. Şimdi Cloud tarafında ne kadar token yemiş ona bakalım. Bu arada maliyet hesabı yapmıyoruz. Onun altını çizeyim. Ne kadar token yemiş? Yani aynı promptta ne kadar token yiyor onu inceliyoruz. Maliyetle alakası yok. Maliyet çıkartmıyoruz kesinlikle. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Şimdi Cloud'da ben Opus 4.8 kullandım. Ve
2 prompt verdim sadece. Birincisi projeyi oluşturması için büyük prompt'u verdim. Aynı Kimi'ye verdiğim gibi. İkinci prompt'ta sadece localhost'u değiştirmesini söyledim. Yani herhangi bir review vesaire yapmadık bu arada Cloud'da ve harcadığımız token 58.900 harcamış. Yani Cloud'un gerçekten token tarafında iyi yediğini biliyoruz. Özellikle Opus tarafında. Şimdi bir de Kimi tarafına bakalım. Hemen. Şimdi Kimi tarafında ben sayfayı yeniliyorum. Bu arada benim paketimin ismi de burada. Fiyatını vesaire göstereceğim size. %4 harcamışız son 3 saat içerisinde. Hemen bir bakalım ne kadar yediğimiz aslında burada detaylı bir şekilde gösteriliyor. Bakın 5 sayfa şeklinde. Ve genelde bayağı istek atmışım. Çünkü analiz yaptırdık, projeyi oluşturduk ve ben harici birkaç şey de attım. İşte şu görseli kullan gibi gibi, şunu değiştir gibi ve review de ettirdik kodu. Bu arada bu kesinlikle Cloud'la token kıyaslaması değil. Bakın gene altını çiziyorum. Model karşılaştırmıyoruz burada. Ben iki yapay zeka aracında iki farklı kullanımı gösteriyorum size. Bu 4-5'ten fazla da olabilir. Hani birçok farklı modeli size bu şekilde gösteriyorum. Kimi ekibinin söylediği maliyet konumlandırması bu arada Cloud Opus'a göre 5'te 1 oranında. Ve benim kullandığım paket de hemen size göstermek istiyorum. Buradaki paketi kullanıyorum ben. Yani 31 dolarlık olan paketi. Aslında çok yüksek bir paket de değil. Ama Cloud tarafında ben çok yüksek bir paket kullanıyorum bu arada. Çünkü biliyorsunuz ki çok aktif projelerde çalışıyorum. Ama kimi tarafında 31 dolarlık paket yetti bana. Yani benim şu andaki token kullanımı aslında iki farklı projede ve yapay zeka aracında gördünüz. Size bunu detaylı bir şekilde böyle göstermek istedim. Şimdi ben projenin başına da gösterdim ama tekrardan bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi 2.7 modeli, kod modeli uzun görevler için ve uzun kodlamalar için gerçekten değerli. Ama neden değerli? Şu thinking kısmı, yani düşünce modu. Bu düşünce modu daha az prompt harcamasını sağlıyor. Onun da nedeni projeyi nasıl yapacağını düşünüyor. Hani ekstra gereksiz şeyler yapmıyor. İşte bu düşünme modeli bu yüzden değerli. Tokenları daha az harcamasını sağlıyor. Yani bence yazılım projelerinde en fazla ihtiyacımız olan özellik bu düşünme modeli. Çünkü ben Cloud'la beraber de mesela kodlama yaparken sürekli olarak düşünmesini söylüyorum. Çünkü düşün denmediği zaman fazla token yiyor. Eğer Kimi'yi denemek istiyorsanız linki açıklamaya bırakıyorum. Oradan direkt tıklayıp inceleyebilirsiniz. Bu arada proje hakkında yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Aktif şekilde yorumları okuyorum biliyorsunuz. Veya Kimi ile alakalı aklınızda soru işaretleri kalmışsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ben onlara da çok detaylı bir şekilde cevap veririm. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.